Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Pikachu GG Oğuzhan. Bugün Rise of Kingdoms'a yeni başlayanlar için hangi medeniyeti seçmeliyiz gibi, nasıl oynamalıyız şeklinde gelen sorulara bir yanıt olarak tavsiyeler vesaire vereceğim. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu oyun sizden birazcık zamanınızı ister. Ben mesela 412 gün boyunca her gün bu oyuna girip bir şeyler yapmışım. Ama her gün girmişim. Örnek olarak söylüyorum. Tabii bunun öncesinde de başka bir hesap oynamıştım. Onda da bir 40-50 gün en az oynamışımdır. Yani 450 günümün belli bir aralığını bu oyuna ayırmışım. Bu oyun sizden paranız yoksa zamanınızı ister. Paranız varsa zamanı çok da önemli değil gibi. Ama zamanınızı da en iyi şekilde doğru kullanarak, doğru gelişerek karşılığını alırsınız. Tabii bunun yanında da ufak ufak belli bir para yatırmanızı gerekiyor. Şöyle ki en basitinden şöyle bir 30 günlük mücevher tedariği diye bir paket var. Şu paket hakkında birazcık konuşacağım. Bunu neden anlatıyorum? Oyunu önceden indirmiş arkadaşlar da olabilir, indirmemiş arkadaşlar da olabilir veyahut da yeniden başlayacak arkadaşlar olabilir. Yanlış gittiğini düşünüp. Ben Huawei App Gallery'den oynuyorum. Play Store'dan indirmedim. Huawei App Gallery'den oynamak için de illa Huawei cihazınıza gerek yok. Çünkü Huawei'de paket fiyatları daha ucuz. Ya bu oyuna belki para yatırmayı düşünenler vesaire olabilir. Bu şekilde 54 lira paketler. Play Store'da 85 lira falan diye hatırlıyorum. Tabi buradaki paketlerle sizin işiniz yok. Low spender'lar için, yani az harcayanlar için söylüyorum bunu. Sadece pasaport sayfasını alabilirsiniz. Onunla da şu an bir işiniz yok. Tedarik deposu ayrıyeten de burada bir büyüme sermayesi var. Büyüme sermayesi de aynı şekilde Google Play'e göre ucuzdur. Şimdi bunu söylemiş olayım. Para yatıranlar için Huawei App Gallery'den indirebilirsiniz. Sizin için daha uygun olur. Para yatırmayı düşünmeyenler de ben uğraşmam diyenler için de Play Store'dan devam edebilirler. Şimdi geldik oyunumuzu indirdik, yükledik vesaire. Baba, siz bir tane krallıkta başlatacak oyun. Size medeniyet seçmenizi söyleyecek. Benim başlangıç medeniyetim Almanya. Diğer bir başlangıç önerimiz ise Çin. Burada önemli olan şunlar: Çin'in inşa hızı, Almanya'nın kıta eğitim hızı. %5 olmasına falan bakmayın. Yani bunlar önemli buff'lardır. Onun haricinde eylem puanı geri doluş hızı %10 artar. Eylem puanı artış hızı %5 artar. Eylem puanı da nedir? Burada sizin AP'nizdir aslında. Harcamanızdır. Barbar keserken harcayacağınız eylem puanları vesairedir. Bu yüzden Almanya ve Çin önerimizdir. Çin'i belediye binanızı 25 yaptıktan sonra değiştirebilirsiniz. Almanya'yı da süvari oynayanlar belli bir süre yine Almanya devam edebilirler. Mesela benim olduğum gibi ben bu oyuna başladığımdan beri Almanya oynuyorum. Süvari oyuncusu olduğum için farklı medeniyetler olsaydı Almanya'dan sonra mesela piyade oynasaydım Roma'ya geçerdim vesaire. Fransa Vikingler var ayrıyeten. Çin belediye binamızı 25 yaptıktan sonra da Almanya'ya geçip belli bir askere yettikten sonra da diğer oynamak istediğim medeniyetlere geçebilirdim. Bu arada oyun başlarında sizlere okçu önermiyorum. Çünkü okçu biraz maliyetli, biraz yoruyor. Maalesef ki Osmanlı başlayan arkadaşlar için de üzgünüm. Yanlış başladınız. Neden yanlış başladınız? Daha deminki bahsettiğimiz ne eğitim hızını alabildiniz veyahut da inşa hızını alabildiniz, ne de eylem puanı geri dolum hızını alabildiniz. Burada beceri hasarıydı, okçu sağlığıydı, intikal hızıydı. Bunların hiçbiri size oyun başında işe yaramayacak. O yüzden 7. seviyeye geldiğinizde, eğer ki hesabınıza güveniyorsanız, güzel başladım diye güveniyorsanız, 7. seviye belediye binasını 8'e attığınız zaman, yanlış hatırlamıyorsam, size bir medeniyet değişim kartı veriyor. O medeniyet değişim kartı ile Osmanlı'dan Çin veya Almanya'ya dönebilirsiniz. Medeniyeti de bu şekilde söyledim. Oyuna ilk başladığınız anda sizi 2658 veya 2650 gibi yeni böyle krallıklara atacak. Siz o hesabınızda oynamayacaksınız. Siz ayarları geleceksiniz. Karakter yönetiminden yeni bir karakter oluşturacaksınız. Yeni bir karakter ile jump'a başlayacaksınız. Bu jump'ı da nasıl yaparsınız? Hiçbir fikrim yok. Çünkü jump, şu anki bulunduğumuz jump benim oyuna başladığım jump değil. Çok değişti. Bayağı değişti. Yani o jump olsaydı size takır takır anlatırdım. Jump olarak sizlere şunu önerebilirim. Diğer Rise of Kingdoms içerik üreticileri YouTube'da arattığınız zaman, Türklerde zaten bayağı bir kanal var baktığınız zaman. Onların Discord sayfasına girip Discord sayfasındaki jump ilanlarına falan bakabilirsiniz. Ben oyuna yeni başladım, İşte jump yapmayı düşünenler var mı falan diye sorabilirsiniz. Onlarla beraber jump'a başlarsınız. O şekilde bir ekibe katılmış olursunuz. Siz bu jump'a başladığınız anda yanınıza bir de farm hesabı açın. Ama o yeni krallıkta açılan hesabı getirmeyin. O değil. Bir tane hesap açtınız. Ayrıyeten yeni bir tane daha hesap açıyorsunuz. O sizin ikinci açtığınız farm hesabınız olsun. Farm hesabı nedir? Çiftlik hesabı aslında. Nasıl ki böyle sizin yerinize o da farm yapacak. Ama sadece farm yapacak. Belediye binasını falan yükselteceksiniz. Onun hakkında konuşuruz. Şu anki jump'a şey olursa da bu şekilde küçük Lohar'ın küçük kalkanı falan açacaklar. YouTube'a yazdığınız zaman Bender Games, onun kanalını takip ederek
bir jump yapacağını duyurmuştu. Belki onun yanına gidip jump'a katılabilirsiniz. Bu şekilde lohar açılacak. Lohardan böyle hızları vesaire cevher, lohar heykeli falan kazanacaksınız. Bu da sizin gelişiminize katkı sağlayacak. Farm hesabınızda açtığınızda bu loharlara saldırdığınızda farm hesabınıza da kaynaklar aynı şekilde hızlar vesaire düşebilir. Farm hesabınızı dediğim gibi ufak ufak belli bir seviyelere getireceksiniz ve o seviyelerden yükseğe atmayacaksınız. Sürekli şehrinize kaynak sağlayacaksınız. Çünkü oyun başlarında sizlere çok fazla kaynak ihtiyacı duyuyor. Özellikle belediye binası, duvar ve hastane gibi yerlere atarken çok fazla kaynak istiyor sizden. Yani en az 1-2 tane farm hesabı açın. Ben oyun başında 3-4 tane vardı. Şu an baktığınız zaman 2 tanesini falan kullanıyorum. Bunu da bu şekilde söyleyeyim. Farm hesabı açmayı da unutmayın. Daha sonra sizin belli bir süreniz var. Acemi göçü diye bir kağıt veriyor. Onun da süresi değişmediyse 10 gün. O kağıdı da yeni açılan krallığa kullanacaksınız. Yani jump yaptığınız ekiple beraber yaptığınızda onlarla devam etmek istiyorsanız o krallığa gidebilirsiniz. Ama size şunu söyleyebilirim, şunu tavsiye edebilirim. Bazen Türk jumpları da başarısız oluyor. Hani neyden dolayı başarısız oluyor? Jump aşaması çok güzel geçiyor. O lohar kesmeler, hız kasmalar vesaire bunlar çok güzel geçiyor. Ama yeni açılan krallığa ilk gittiğiniz anda Türkler hemen bir birlik kurup güçlerini yükseltmeye çalışıyor. Eğer ki şanslı olurlarsa yanlarına yabancı oyuncuları çekip balina oyuncular dediğimiz oyuncular var. Onlar mesela ilk günden güçlerini 3 milyonlara kadar 4 milyonlara kadar çıkartabiliyor. Siz ilk günden belki 500k olabilirsiniz. Yani değişebilir bu dediğim gibi. Ben ilk gün 400k falandım. Yanlış söylemeyeyim. Yani ilk günden sizin gücünüz düşük kalacak ama böyle sıralamaya baktığınız zaman ilk üçte böyle güçleri 3 milyon 4 milyonları aşmış insanlar olacak. Onlar mesela balina diye tabir ettiğimiz oyunculardır. Bu balinalar paket çekerler. Nasıl paketler? Böyle ahşap sandık falan çekmezler. Bu adamlar altın sandık çekerler. Benim YouTube sayfamda arattığınız zaman mesela altın sandık diye, gold chest diye arattığınız zaman çok fazla video görürsünüz ve o videolara bakarak içinden neler düştüğüne bakabilirsiniz. O sandıkların içinden çok fazla hızlar çıkıyor. Bu hızlarla ileri seviyelerde gelişiminiz daha kolaylaşıyor. VIP puanları çıkıyor. Mesela ben bugün şanssızdım. Altın sandık bir tane var. Şu an bulunduğum birlik altın sandık bakımından fakir. Eski bulunduğum birlik çok güzel bir birlikti. Orada deli gibi sandık çekiyordu balinalar. İçlerinden bayağı bir hız kasıyorsunuz. Böyle kutular açılıyor. Bu kutulardan da iyi kötü kaynak ama şu hız mesela çok önemli. Birlik hediye seviyesi böyle zaten ilk günden böyle 6-7 seviye atlar bir anda. O balinaların bulunduğu birlikler. Bayağı bir hızlanır. 10. seviyeden sonraki birliklere katılmaya çalışın. Yani birlik hediye seviyesi onu geçmiş birliklere katılın. Çünkü oralarda size çok güzel ödüller, VIP puanları ve hızlar gelecek. Bu altın sandıktan gelen hızlar sizin gücünüzü arttırmaya sağlayacak. VIP puanlarınız ise sizin günlük alacağınız efsanevi komutan heykelinin sayısını arttıracak. Size şöyle söyleyebilirim ki VIP 9'lu vesaire bunlar önemli değil. Bu destansı komutan heykelleri hiç önemli. Hiç önemli değil cidden. Çünkü onlar fullenir. Onları belli bir süreden sonra artık hiç kullanmayacaksınız. KVK1'de en baba kullanacağınız komutan Sun Tzu olur. Arkasına Mondeok olur. Piyade oynayan birisi için söylüyorum. Suvaru olur. Pelagius, Barbars olur. Yani 2 tane komutan fullleyebileceğinizin garantisini verebilirim size eğer ki düzgün oynarsanız. Piyade, Süvari'de Pelagius ve Baybars mesela. Bu şekilde altın sandık gelen birliklerde oynamaya çalışın. Balinalı birliklerde oynamaya çalışın. Çünkü bu VIP'lerle VIP puanınızı yükselttikten sonra efsanevi komutan heykeliniz artacak. Önemli aşamalar VIP 10, bir efsanevi komutan heykeli, VIP 12, 2 efsanevi komutan heykeli, VIP 14. 3 efsanevi komutan heykeli. Mesela 200 gün dolmadan ben VIP 14 olmuşum. Altın sandıklardan bu şekilde 500'lük 1K'lık VIP'ler düşebiliyor. Diğer altın sandık videolarına gelecek olursak mesela burada bir 15 saat hız çıkmış. 15 saat hız. 600 VIP. Böyle her zaman da şansınız olmuyor. Gümüş anahtar falan çıkabiliyor ama şansınız olduğu zaman bu şekilde hız, en önemlisi VIP kasabilirsiniz. Altın sandıkların önemini de anlattım. Neden iyi birlikte oynamanız gerektiğini de anlattım. VIP'den gelen heykellerle efsanevi komutanlarınızın becerilerini yükseltebilirsiniz. Bu arada efsanevi komutanlarda basacağınız heykeller böyle Ishida, Sundeo, Kleopatra gibi heykellere bu komutanlara basmayın. Veyahut da Frederick, Sezar, Mehmet, Mulan yani bunlara basmayın. Çağ'a bile süvari oynayanlar basmasın. Tavsiyemdir. Ben 54 tane heykelimi verdim. Genel olarak oyunu sonradan öğrenenler vesaire der ki keşke ben
bu heykelleri, bu komutanlara basmasaydım. Örneğin Martel. Martel'e basılabiliyor genelde. Kimse, hani piyade oynayanlar için. En azından ilk iki skillini 5-5 yapmak için basanlar oluyor. Ama KVK 1 aşamasında çok fazla savaş dönmeyeceğini söyleyeyim. Okçular KVK 1'e düşünmesinler. KVK 2'yi ve 3'ü de düşünmesinler, hatta tavsiye etmiyorum. Çünkü ortalıkta çok fazla süvarilik geziyor. Minamoto'su full olanlar, Chaos'u full olanlar çok fazla oluyor. YSG'ye basabilirsiniz heykellerinizi. YSG benim free to play low spender, vakti olmayan, parası olmayan, para yatırmayı pek düşünmeyen oyuncular için güzel bir hero'dur, komutandır. Expert skillini, maksimum skillini açtığınız zaman alan şeklinde, çember şeklinde vurduğu için çoklu barbar kesersiniz. Tabi bunu şimdilik pas geçiyorum. Çünkü bu ileriki zamanların konusu. Oyununuzu dediğim gibi indirdiniz. Birinci aşama bitti. İkinci aşama jump'ınızı yaptınız. Medeniyetinizi seçtiniz. Daha sonra başlayacağınız krallığa geldiniz. Patara kütere geliştirme yapmayın. İlk önce ekonomide yükseltmeniz gereken yerleri söyleyeyim. Buraları çeşitli yerlerden fullleyebiliyorsunuz. Kabile köylerinden, mağaralardan değil de bazen buralar çıkabiliyor. Bu şekilde inşa hızı %15 buff alıyorsunuz mesela buradan. Ardından geldiniz buraya yazı. Bunu 5 yapmadan diğer araştırmaları yükseltmeyin. Çünkü burada %10'luk bir araştırma hızı var. Daha sonra ilerliyorsunuz. Mühendislik ve matematik. Buraları da 10-10 yapmadan sakın T4'lerinizi açmayın. Şuradaki uzun kılıç, arbaletçi, toton şövalyesi, balista gibi görünen yerleri, hatta buraları da ahım şam çok fazla yükseltmeyin. İlk hedefiniz buraları 10-10 yapmak olsun. Araştırma binanızı yükseltebildiğiniz kadar yükseltebilirsiniz. Mesela orada da araştırma hızının bonusu var. Mesela seviyesine göre bonusu da artıyor aynı şekil. Buradan da araştırmada hız kazanabilirsiniz. Yani sallıyorum, 10 gün hız harcayacağınıza 9 gün hız harcarsınız. 8 gün hız harcarsınız mesela. Buraları dediğim gibi 10 yapın. Diğerleri de çok fazla önemli değil. Buralar çok önemli. Matematik, mühendislik ve yazı. Diğer bir önemli olan ise birlik merkeziniz olacak. Birlik merkeziniz de yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Çünkü birlik merkezinde yardım alma hakkınız artıyor. Yardım alma hakkınızın artması ne demek? Burada bir şeyinizi yükseltirken yardım alıyorsunuz. Orası 30'lanmadan, şu an bende 30 olduğu için öyle konuşuyorum. Sizin seviyenize göre değişebilir tabii ki de bu. Yardım alma hakkı 30 mesela bende. Sallıyorum. Sizin 11 level birlik merkeziniz var. 15 yardım alma hakkınız var. Bu 15 yardım alma hakkınızın 15'te 15 olana kadar bekleyin. Oyunun ilk haftasında 1,5 milyon güç yükseltmeye tema veriyordu. Benim zamanımda Gizli Lotus veriyordu. Hala bunu verdiğini duyuyorum. Bu temayı almak isteyenler, süvari oyuncular alabilir. Mesela bu temaya oynuyorsunuz. Bir anda gücünüzü yükseltmek istiyorsunuz veya ana birliklere girmek için, birinci birliğe girmek için sizden bir güç sınırı istiyor. Siz de o gücü yükseltmek için bir anda güç yükseltiyorsunuz. Ama bu yardım alma hakkınız tamamlanmadan hızlandırmalarınızı kullanmayın. Bu da size diğer bir tavsiyem olacak. Kurye istasyonunuz önemlidir. Kurye istasyonunuzdan böyle hız kasabilirsiniz. Başlangıçta belki böyle ağır şeyleri almayabilirsiniz. 8 saatlikleri alabilirsiniz. Mesela ben orada bir tane kaçırdım. Çok önemli değil. Mesela bunları alabilirsiniz. Yıldızlarınızı alabilirsiniz. Ayrıyeten burada sefer haritasını gidebildiğiniz en son noktalara kadar gidin. Sefer haritasında burada başlarda kaynak alabilirsiniz diyebilirim de bence almayın. Sarı yıldız mesela alabilirsiniz ama benim ilk tavsiye edeceğim Ethelflaed heykelleri olur. Ethelflaed'inizi belli bir seviyelere yükseltin en azından. Çeşitli videoları izleyin yine. Benden başka farklı noktalara değinen insanlar olur. YouTube'da aynı bu oyunun içerik üreticileri var. Onları da izleyebilirsiniz yani. Benden farklı bir şeyler söylerler. Onlar da sizin faydanıza olur. Herkesin eski videolarına bir bakın mesela. Millet ne yapıyor? Neler doğru? Neler yanlış? Neleri gösteriyorlar falan. Bu şekilde birazcık kafanızda fikirler oluştuktan sonra bu oyunu keyif alarak oynayabileceğinizi düşünüyorum. Başlangıç aşamasında sizlere bunları söyledim en azından. VIP dükkanından eylem puan dolumu 5 dakikalık hızı almayı unutmayın. Ekipmanlar sizler için şu an erken, daha sonra sizlere faydası olacaktır. KVK demek Kingdom vs Kingdom savaşları demek. Böyle uzun süren, 50 gün süren bir etkinlik gibi düşünebilirsiniz. Birinci sezona mesela baktığınızda bir ana karadaki 8 krallığın birbiriyle savaşması demek bu. Sizin ana karanızda böyle yükselen krallık diye işareti olan birliklerde oynamanız tavsiyemdir. Gücünüzü zaten böyle 9-10 milyonu yükselttiğiniz zaman, eğer ki krallık güç sıralamalarında ilk 50'lerde, ilk 60'larda falansanız, bu diğer yükselen
krallıklara gitme şansınız olabiliyor. Ben o şekilde mesela göç etmiştim. Benim krallığım birazcık gücü düşük gibiydi. Balinamız azdı birlikte. Bir tane falan vardı. Benim göç ettiğim yerde 3-4 tane balina vardı. Her gün mesela ben altın sandık açıyordum. O şekilde sizler de böyle yükselen krallıklara göç edebilirsiniz. Oralarda illaki paket çekimi vardır. Birlik hediye seviyeleri yüksektir ve bu KVK'yı, birinci KVK'yı da genellikle bu yükselen krallıklardan biri kazanır. Sizlerin çok da savaşmasına gerek kalmıyor. O yüzden hani efsanevi komutanlarınızı alelacele fullemenize gerek yok. Mor komutanlarınızı, 2 tane mor komutanıyla gayetin güzel savaşlar çıkartabilirsiniz. Sizlere onu tavsiye ediyorum. Tabi KVK'da da savaşmayı unutmayın çünkü o birlikte daimi bir üye olarak kalmanızı sağlar. Dediklerim bu şekilde. Ben videoda böyle mesela diyorum ama ben buraları kırpıyorum. Daha demin dediğimi kırpmayacağım örneğin. Videoda editliyorum. Sizlere daha keyifli, daha seyri güzel içerikler üretmeye çalışan biriyim. Bunun ikinci partı, üçüncü partı olabilir. Orada da daha güzel bilgiler vermeyi umuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Oyundan zevk almaya, keyif almaya bakın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.